Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında Nazi Almanyası'nın geliştirdiği ve tüm Avrupa'yı kasıp kavuran bir savaş stratejisi olan Blitzkrieg yani Yıldırım Savaşı stratejisi konusunu ele alacağım ve diğer Avrupa ülkelerini hızla işgal edilmesini sağlayan bu stratejinin neden Sovyetler Birliği'nde işe yaramadığını sizlere anlatacağım. Bu askeri yöntem modern çağın en hızlı ve en şok edici savaş stratejilerinden biri olarak tarihe geçti. Tankların, uçakların, topçuların ve motorize birliklerin kusursuz bir uyumla hareket etmesine dayanan bu strateji düşmana nefes aldırmadan kısa sürede teslim olmaya zorlamayı amaçlıyordu. Polonya'da haftalar içinde kazanılan zaferler, ardından Fransa'nın kısa sürede çöküşü Avrupa'nın büyük bölümünü şok etmişti. Yıldırım taktiği durdurulamaz gibi görünüyordu. Ancak tarihin dönüm noktası olacak bir cephede bu doktrin ilk kez Sovyetler Birliği topraklarında tökezledi. Bu video boyunca Nazi Almanyası'nın Avrupa'da başarıyla uyguladığı Yıldırım Savaşı taktiğinin neden Sovyetler Birliği'nde başarısızlığa uğradığını hem askeri hem de toplumsal boyutlarıyla inceleyeceğiz. Ve göreceğiz ki Nazilerin yenilgisinin anahtarı Kızıl Ordu'nun ve Sovyet halkının bu benzersiz direnişindeydi. Hazırsanız başlayalım ve Nazilerin uğradığı bu büyük bozgunun nedenlerini adım adım ele alalım. Yıldırım Savaşı taktiğinin temelinde hız, koordinasyon ve psikolojik çökertme vardır. Nazi ordusu tank birlikleriyle düşman hatlarını yarıyor, hemen ardından hava kuvvetleri geriye kalan direnişi eziyor. Motorize birlikler de ilerleyerek düşmanı kuşatma içine alıyordu. Böylece karşı tarafın ne komuta zinciri kalıyordu ne de moral gücü. 1939'da Polonya'ya yapılan saldırı bunun ilk büyük örneğiydi. Polonya ordusu birkaç hafta içinde parçalandı. Ardından 1940'ta Fransa'ya yönelik harekat, Avrupa'nın en güçlü ordularından biri olduğu düşünülen Fransa ordusu sadece 6 hafta içinde çöktü. Paris'te kısa sürede Nazi tankları gezmeye başladı. Hollanda, Belçika, Norveç, Yugoslavya tüm bu ülkeler karşısında Yıldırım taktiği sarsılmaz bir güç gibi görünüyordu. Fakat bu stratejinin bir zayıf noktası vardı. Hızlı bir sonuç alınmadığında yani savaş uzadığında Nazi ordusunun ikmal hatları kırılgan hale geliyordu. İşte bu zaaf Sovyetler Birliği gibi devasa bir coğrafyada çok geçmeden ortaya çıkacaktı. ...22 Haziran 1941 sabahı tarihin en büyük işgal harekatı olan Barbarossa Harekatı başladı. 3,5 milyon Nazi askeri, yüz binlerce tank ve uçakla Sovyetler Birliği sınırını geçti. Nazi propaganda makinesi bu savaşın birkaç ay içinde biteceğini ilan ediyordu. Hitler ve generalleri Sovyetler Birliği'nin koca bir kağıttan kule olduğunu düşünüyorlardı. İşgali Yıldırım Savaşı taktiğiyle başladılar ve ilk haftalarda bu strateji işliyordu. Kiev kuşatıldı, Smolensk düştü, Baltık'taki Sovyet savunması çözüldü. Milyonlarca Sovyet insanı ve askeri esir düştü. Naziler esirlere çok vahşi davranıyordu. Bu konu hakkında geniş bir belgesel video hazırlamıştım. Nazilerin Sovyet esirlere uyguladığı sistematik işleyişi merak eden dostlar için sağ üstte o videonun linkini bırakıyorum, isteyenler izleyebilirler. Nazi ordusu Moskova'ya giden yollarda bu taktik sayesinde hızla ilerliyordu. Avrupa'da elde ettikleri zaferler sanki burada da tekrarlanacaktı. Ama bu kez karşılarında çok farklı bir düşman vardı. Sovyetler Birliği geri çekilirken topraklarını düşmana bırakmıyor. Köprüleri yıkıyor, fabrikaları söküyor, depoları yakıyordu. Nazi ordusu ilerledikçe ikmal hatları uzuyor, ele geçirdiği topraklarda hiçbir şey bulamıyordu. Sovyetler kaybedilen toprakları geri almak üzere zamana oynuyordu. İşte Yıldırım Savaşı'nın hızlı sonuç alma prensibi bu devasa topraklarda ilk kez duvara toslamış oldu. Nazi ordusu Avrupa'nın düz ovalarında kazandığı zaferleri aynı hızla Sovyetler Birliği'nde tekrar edeceğini sanıyordu. Oysa bu topraklar askeri tarihin gördüğü en zorlu coğrafyalardan biriydi. Yollar çamur deryasına dönüyor, tanklar ilerleyemiyor, kamyonlar bataklıklarda kalıyordu. Lojistik zincirler uzadıkça uzuyor, yakıt ve mühimmat cepheye yetişemiyordu. Ve en belirleyici etken coğrafyanın sert kışı. Nazi planlaması birkaç ay içinde Moskova'nın düşmesi üzerine kurulmuştu. Ancak devasa direniş sayesinde Moskova düşmedi ve böylece Nazilerin için kış erken geldi. Sıcaklık -30 derecelere indi.
Motorlar çalışmadı, yakıtlar dondu, askerlerin botları ve paltoları bu soğuğa uygun değildi. Nazi askerleri işgal ettikleri topraklarda donarak ölüyor, tanklar olduğu yerde kalıyordu. Sovyet askerleri ve direnişçi halk ise kendi topraklarında iklime alışkın, daha donanımlı ve daha dirençliydi. Doğa, Nazilerin hızlı savaş stratejisini yavaş yavaş boğuyordu. Yıldırım Savaşı taktiği coğrafyanın ve iklimin tuzağına düşmüştü. Elbette Sovyetler Birliği'nin üstünlüğü yalnızca coğrafya ve iklimle açıklanamaz. Asıl belirleyici olan Sovyetlerin geliştirdiği strateji ve toplumun topyekün direnişiydi. Başkomutan Stalin ve Sovyet komutanlığı Nazilerin Yıldırım Savaşı'nın hızlı sonuç almaya dair amacını hemen kavradı. Bu nedenle Sovyetler zamanı oynamalı, savaşı uzatmalıydı. Bunun için olağanüstü bir seferberlik başlatıldı. Batıdaki fabrikalar sökülüp Ural dağlarının ardına taşındı. Sovyet işçiler gece gündüz çalışarak yeni tanklar, uçaklar ve silahlar üretti. Savaş sadece cephede değil, sanayide de kazanılıyordu. İşgal altındaki bölgelerde partizanlar örgütlendi. Nazi konvoyları tuzağa düşürüldü. Tren rayları söküldü. Haberleşme hatları kesildi. Böylece Nazi ordusu hiçbir zaman arkasını güvenle bırakamadı. Nazilerin Avrupa'daki özgüven içindeki maceraları Sovyet coğrafyasında artık tutmuyordu. Her köy, her kasaba, her ormanlık alan direnişin yuvası haline geldi. Ve en önemlisi Sovyet halkı bu savaşı yurt savunma savaşı olarak benimsedi. Çünkü tüm atalarının nice emeklerle kurduğu dünyadaki bu ilk sosyalist yurt tüm kazanımlarını yeryüzünden silmeyi amaçlayan bir ordunun işgaliyle karşı karşıyaydı. Kadınlar tarlalarda çalıştı, erkekler cephelerde savaştı, gençler ve yaşlılar dahi direnişe katıldı. Bu yüzden bu savaşa günümüzde Büyük Yurtseverlik Savaşı adı verilir. Çünkü dünyada eşi benzeri bulunmayan bir direniş sergilenmiştir. Nazi savaş makinesinin Yıldırım Savaşı taktiği sadece orduyla değil, tüm bir halkın kararlılığıyla karşı karşıya kalmıştı. ...1941 kışında Nazi ordusu Moskova kapılarına ulaştı. Ancak burada Kızıl Ordu'nun karşı taarruzu başladı. Nazi ordusu tarihte ilk kez geri püskürtülmüştü. Bu, Yıldırım Savaşı taktiğinin yenilmezliğinin sona erdiği andı. Aynı dönemde kuzeyde Leningrad büyük bir kuşatma altına alındı. Naziler şehri doğrudan ele geçiremeyince uzun süreli bir açlık ve yıpratma planına başvurdu. Leningrad halkı tam 900 gün boyunca kuşatma altında kaldı, yüz binlerce insan açlıktan ve bombardımanlardan hayatını kaybetti. Fakat şehir teslim olmadı. Bu direniş Sovyet halkının iradesini dünyaya gösteren en büyük sembollerden biri haline geldi. Leningrad kuşatmasında o kadar büyük tarihsel olaylar olmuştur ki anlatmakla bitmez. Bunlardan birini kuşatmanın ortasında verilen tarihsel konseri sizlere önceki videomda anlatmıştım. İzlemek isteyenler sağ üstteki linkten ulaşabilir. 1942'de Hitler yeniden denedi. Bu kez hedef Volga kıyısındaki Stalingrad'tı. Nazi ordusu şehri almak için her şeyini ortaya koydu. Ancak Sovyet halkı için Stalingrad sıradan bir şehir değildi. Direnişin ve kararlılığın sembolüydü. Sokak sokak, ev ev, odadan odaya savaş verildi. Naziler beklemediği şekilde büyük kayıplar verdi. Nihayet kuşatıldı ve teslim oldu. İşgale gelen büyük ordu Sovyet halkı tarafından esir alınmıştı. İşte bu nokta tarihin değiştiği andır. Belki de yüzlerce yıl sürecek bir Nazi İmparatorluğu'nun sonunun ilan edildiği andı. Stalingrad sadece bir şehir savaşı değil, aynı zamanda Yıldırım Savaşı taktiğinin de sonunun ilanıydı. Artık Nazi ordusu savunmadaydı. 1943'te Kursk Muharebesi'nde tarihin en büyük tank savaşı yaşandı. Sovyetler bu savaşı da kazanınca Yıldırım Savaşı tamamen çökmüş oldu. Bundan sonrası Berlin'e giden uzun ama geri dönüşsüz yoldu. Ve 1945'te Sovyet bayrağı Reichstag'a dikildi. Evet dostlar, Yıldırım Savaşı stratejisi Avrupa'da Nazi Almanyası'na hızlı zaferler kazandırmıştı. Ama Sovyetler Birliği karşısında coğrafyanın, iklimin, stratejinin ve halkın büyük direnişinin birleşimiyle çöktü. Bu çöküş sadece bir askeri başarısızlık değil, tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıydı. Nazilerin yenilgisinin en büyük kaynağı Sovyetler Birliği'nin gösterdiği bu olağanüstü direniştir.
Kızıl Ordu'nun kararlılığı, Sovyet işçilerinin ve köylülerinin emeği, partizanların fedakarlığı ve halkın topyekün mücadelesi olmasaydı, Yıldırım Savaşı stratejisiyle hareket eden Naziler belki de bu taktikle bütün kıtayı ve hatta dünyayı esir alabilirdi. Bugün tarihe baktığımızda şu gerçeği görmemek imkansızdır. Yıldırım Savaşı Sovyet topraklarında söndü çünkü halkın iradesi tankların çeliğinden ve bombaların gücünden daha güçlüydü. Sovyetler Birliği sadece kendi yurdunu değil, insanlığı da faşizmin karanlığından kurtaran en büyük payı omuzladı. Eğer buraya kadar izlediyseniz, Yıldırım taktiğinin Sovyet topraklarında neden işlemediğini artık daha iyi biliyorsunuz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte video listesini bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.